Merhaba, Piksel Okul'a hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir görsel üzerinde Photoshop araçlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. Breaking Bad'den tanıdığımız Walter White karakterinin fotoğrafında karanlık portre parıltı efektini uygulamalı olarak göstereceğiz. Videonun sonunda sık kullanılan Photoshop araçlarının kullanımını ve bu araçları kendi görsellerinizde kullanmayı öğrenmiş olacaksınız. İlk adım olarak orijinal olan görselin parlaklığıyla oynayalım. Bunun için yeni bir dolgu ve ayar katmanı oluşturu seçiyoruz. Ardından parlaklık ve kontrastı ayarlıyoruz. Bu parlaklık ve kontrast ayarlarını görsel seçiminize göre değiştirmeniz gerekebilir. Daha sonra yine aynı yerden ton ve doygunluğu seçiyoruz. Paletten istediğimiz rengi seçmek için renklendir kutusunu işaretliyoruz. Tekrar aynı yerden düzeyleri seçip fotoğrafı biraz daha karanlık hale getiriyoruz. Şimdi orijinal fotoğrafın üzerine sağ tıklayıp katmanı çoğaltıyoruz. Parıltı efektini uygulayacağımız objeyi seçmek için bu katmanı kullanıyoruz. Çoğalttığımız katmanı üzerinde çalışmak için başa alıyoruz. Yeni oluşturduğumuz katmanda kalem aracıyla gözlüğü seçmeye başlıyoruz. Seçim araçlarını kullanırken görseli yakınlaştırmak daha detaylı çalışmanızı kolaylaştırır. Bu işlem sırasında hatalı seçim yaparsak klavyemizden CTRL-Z kısa yolu ile geri alabiliriz. Ve bu kısa yol her işlem sonrasında kullanılabilir. Dış çerçeveyi bitirdiğimizde yol işlemleri butonundan çakışan şekilleri dışlayı seçip iç çerçeveye başlıyoruz. Seçme işlemi sırasında gözlüğün burun pedi kısımlarını seçime dahil etmeyebilirsiniz. Seçim işlemi bittikten sonra seçilen kısma sağ tıklayıp seçim yap diyoruz. Orijinal görselden seçtiğimiz gözlüğü parlaklığını düşürdüğümüz fotoğrafa maske ekle butonu ile ekliyoruz. Çok katmanlı çalışmalarınızda isimlendirme kullanarak katmanların karışmasını engelleyebilirsiniz. Seçtiğimiz gözlük çerçevesine karanlık fona uygun bir parıltı efekti yapacağız. Bunun için görüntü, ayarlamalar, ters çeviri seçiyoruz. Renklendirme yapmak için aynı yerden ton ve doygunluğu seçelim. Renklendir kutusunu işaretlemeyi de unutmayalım ve rengimizi ayarlayalım. Aynı rengi kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz rengi yakalayana kadar değiştirmeye devam edebilirsiniz. Ardından rengini değiştirdiğimiz gözlük çerçevesinin yüzdeki yansıma efektini yaratmak için yeni bir katman oluşturuyoruz. Ve bu katmanda filtre menüsünden Gauss bulanıklaştırma efektini uyguluyoruz. Ve daha sonra görsele uygun bir bulanıklık düzeyi belirliyoruz.
Daha açık bir görüntü elde etmek için görüntü modlarından ekranı seçiyoruz. Karışmaması için gözlük katmanlarını klavyenizden CTRL-G kısa yolu ile tek grupta toplayabilirsiniz. İsterseniz oluşturduğunuz bu grubu isimlendirebilirsiniz. Parıltının yüzdeki yansımasını arttırmak için yeni bir katman oluşturuyoruz. Renk paletini açtıktan sonra kullanmak istediğimiz rengi görsel üzerinden tıklayarak seçebiliriz. Yansıma için gereken rengi seçtikten sonra fırçanın opaklığını ayarlayıp yansıma efektini eklemeye başlıyoruz. Fırça boyutunu klavyeden alt tuşu ve farenin sağ tıkına basılı tutup sağa sola kaydırarak büyütüp küçültebilirsiniz. Bu uygulamanın ardından görüntü modlarından kaplama modunu seçiyoruz ve bu sayede görselin gölgelendirme ve aydınlatmalarını daha belirgin bir hale getiriyoruz. Daha fazla yansıma efekti eklemek isterseniz yeni bir katman oluşturup tercihen fırçayı daha opak hale getirip yansımaları ekleyebilirsiniz. Fırçanın boyut, sertlik, şekil gibi özelliklerini sol üstteki fırça ayarları butonundan da değiştirebilirsiniz. Bu içeriği faydalı bulduysanız yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde farklı eğitim ve uygulama videolarında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.